Nasılsınız, iyi misiniz? Bir gün dinlemek bana iyi geldi. Dün yayın yoktu. Kendime uzun süre sonra, uzun zaman sonra bir gün izin verdim ve dün bol bol uyudum arkadaşlar. Dinlendim, dinlenmek bana iyi geldi ve yeni haberlerle karşınızdayım. Şimdi sizlerin yayına katılmanızı bekliyorum. Evet, sizlere haber yolluyor YouTube ve yayına davet ediyor. Bilal Özcan TV izleyicilerini bekliyorum. Magazin dünyasında yaşanan en son olayları birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Bugün yalnız yayın yapıyorum arkadaşlar. Eee, Onur Akay Almanya'dan yarın dönecek. Onur Akay yılbaşı konseri için gittiği Almanya'dan yarın dönecek. İpek Canbulat'la da Salı günü yayınımız var. Salı günü yayınımız var. Yarın belki sürpriz bir konuk alabilirim yayına. Yarın belli olacak arkadaşlar. Teşekkür ederim Banu. Biraz daha dinlenmiş hissediyorum kendimi. Dün izin yaptım. Yayın yapmadım. Uzun zaman sonra ilk kez yayın yapmadım dün. Dolayısıyla bugün biraz daha zinde hissediyorum. Caner burada. Özel abonem ve moderatörüm Caner yayında. Ümran Keleş burada moderatörüm. Merhaba arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Sağ ol Ümran. Caner iyi yaptın diyor. Stella hello Stella. Sizi özledik Bay Bilal. Umarım sağlıklısınızdır. 17 Kalina. Çok şükür, çok şükür. Bonjour Lydia bonjour. Lydia Fransa'dan. Ee, Yani yılbaşı rehavetini, yılbaşı e, psikolojisini üzerimizden atıyoruz. Nasıl atmayalım? Donald Trump'ın dün yaptığını gördünüz işte. Dünyayı ayağa kaldırdı. Adam tam bir diktatör gibi hareket ediyor. Eee, Bu sene içinde, son bir sene içinde 7 ayrı ülkeyi bombalamış Donald Trump. El Cezire'nin çıkardığı bir istatistik. 7 ayrı ülkeyi bombalamış. Adamın ağzından sözüm ona barış sözü eksik olmuyor. Barış kelimesi eksik olmuyor. Tabii ki insanlarla dalga geçiyor. Kendi ajandası olan, kendi ajandasından hiçbir zaman vazgeçmeyen bir lider. Ancak çok büyük bir diktatör. Kendi ülkesinde bile neredeyse meclisi, senatoyu takmayan, tanımayan bir lider Donald Trump. Bakalım dünyanın başına başka ne gibi işler açacak? Ne olursa olsun sen bir egemen bir ülkeye bu şekilde saldıramazsın. Onun liderini kaçıramazsın. Ne olursa olsun bunu yapamazsın. Şaşkınlığım e, Birleşmiş Milletler ses çıkarmıyor. Dünyanın çoğu ülkesi ses çıkarmıyor. Yani biz bile doğru dürüst sesimizi çıkarmadık. Maalesef istediği gibi at oynatan bir insan. Bugüne kadar yaptıkları da zaten Amerika'nın bugüne kadar yaptığı rezillikler de biliniyor. Tarih sayfalarında biliniyor. İşte Vietnam'da yaptı, Irak'ta yaptı, Suriye'de yaptı. Yani Afganistan'da yaptı. Daha önce Panama'da yaptı, Nikaragua'da yaptı. Yani zalimlikler ortada. Bunların bunların dilinden ancak Atatürk anlardı. Atatürk hepsini ezdi, hepsini ezdi. Amerika ile savaş sahnesinde karşı karşıya gelmedik gibi bilinse de Amerika bize Karadeniz'den saldırdı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Kurtuluş Savaşı sırasında Samsun'u bombalamıştı. Tarih kitaplarına bakarsanız Amerikan donanması ancak ne Amerika, ne İngiltere, ne Fransa, ne İtalya, ne Yunanistan, ne diğer bize savaş açan ülkelerin hiçbiri
Atatürk'ün direnci, Atatürk'ün silah arkadaşlarının direnci ve iradesi karşısında hiçbir şekilde başarılı olamadılar ve topuklarını popolarına vura vura gitmek, kaçmak zorunda kalmışlardı. Tabii ki Atatürk'ten sonra onun gibi bir lider gelmediği için dünyaya böyle diledikleri gibi at oynatabiliyorlar. Evet, dostlar, kucağımda köpek var zannettim diyor. Bu aslan, aslan, aslan. Ben aslan burcuyum. Aynı zamanda eee, tuttuğum takımın da üyelerinin çok sevdiği bir hayvan, sembolü olan bir hayvan. Aslan, güç, kudret, irade sembolü bir hayvan. Evet arkadaşlar, peki rahmetli Ferdi Tayfur'un ölüm yıl dönümünde şarkılarla, dualarla anılıyor ve Ferdi Tayfur'un çocukları ise onun ardından duygularını, düşüncelerini söylüyorlar. Tuğçe Tayfur babasına çok düşkün, çok bağlı. Babası için her şeyi yapmış, her fedakarlığı yapmış bir evlat gibi konuşuyor ama babası onu neredeyse evlatlıktan silme noktasına gelmişti. Bunu unutmamız mümkün değil ve Tuğçe Tayfur babasını çok ama çok ama çok fazla üzmüştü. Bunu bizzat bana Ferdi Tayfur yaptığımız telefon görüşmesinde anlatmıştı ve ben bu Ferdi Tayfur'un bu açıklamasını kendisinden izin alarak Söylemezsem Olmaz programında yayınlamıştım. Tuğçe Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur ve onun kocasının kendisine yaptıklarını, kendisini nasıl üzdüğünü bizzat anlatmıştı ve o benim o yayınımla bütün Türkiye'de öğrenmişti. Eee, Kızına hiçbir şekilde eee, artık eskisi gibi sevgi ve saygı duymadığını ve kızının kendisini çok üzdüğünü, kızıyla arasının artık barışmasının mümkün olmadığını söylemişti ve evliliğine de onay vermediğini söylemişti Ferdi Tayfur. Ama bugün bakıyorsunuz Tuğçe Tayfur babasıyla sanki barışmış ölmeden evvel sanki eee, küs ayrılmamış gibi Ferdi Tayfur bu dünyadan paylaşımlar, söylemler yapıyor. Yapsın, yapsın demek ki Tuğçe Tayfur babasına yaptıklarına çok üzüldü kendisi, pişman oldu. Onun arkasından da olsa güzel şeyler söylüyor babası için. Ama keşke babası hayattayken ondan özür dileseydi. Keşke Antalya'ya hastaneye yattığında en son ölmeden evvel hastanedeyken ziyaretine gitseydi kızı. Ve Taha, Ferdi Tayfur'un çok sevdiği bugün 17 yaşında olan son evladı Ferdi Taha, nitekim önceki gün kendisine uzatılan mikrofona ablanıza kırgın mısınız diye soran muhabire evet kırgınım dedi. Babam da kırgındı dedi ve gerçeği söyledi Ferdi Taha. Bu soruldu Tuğçe Tayfur'a. Ne diyorsunuz? Taha böyle söylüyor. Ne diyorsunuz? diye soruldu. Eee, Herkes kırgın işte. Bu süreçte herkes birbirine kırıldı. Bunlar şimdi konuşulacak şeyler değil. Uzatmaya da gerek yok bence diye geçiştirmek istedi. Geçiştirdi Tuğçe Tayfur. Halbuki onun yaptıklarını hiç kimse unutamaz. Ferdi Tayfur'u seven hiç kimse Tuğçe Tayfur'un babasına yaptıklarını unutamaz. Ben de Ferdi Tayfur'un 40 yıllık bir dostu, arkadaşı olarak e, yani Ferdi Tayfur'un uğradığı bu üzüntüyü her platformda konu olduğu zaman hatırlatmak zorundayım, mecburiyetindeyim. Adamcağız kırgın gitti. Belki de ağırlaşmasının sebebi kendisini bu şekilde üzülmesiydi. Hastalanmasının sebebi belki de buydu. Dolayısıyla Ferdi Taha burada doğruyu söylüyor. Kırgınım diyor. Affetmemiş ablasını belli. Ablası her ne kadar onu kardeşim filan diye paylaşım da yapsa
Sanki aralarında sorun yokmuş gibi paylaşımlar yapsa da Tuğçe Hanım, Ferdi Taha kırgınım dedi. Ablasıyla görüşmediğinin altını çizdi bu sözüyle ve babam da kırgındı dedi. Babam onu affetti falan demedi. Dolayısıyla Tuğçe Hanım burada bize başka bir şey anlatıyor ama gerçekler öyle değil arkadaşlar. Allah bilsin diyelim. Allah bilsin diyelim. Evet. Yani yani şarkıcı Melek Mosso'nun söyledikleri ne kadar enteresan değil mi dostlar? Diyor ki okumuşum. Kendi paramı kazanıyorum. Güzelliğim ve özgüvenim yerinde. Melek Mosso ya çok güzel bir kadın değilsin ya. Değilsin ya. Of ya. Neden birisinin derdini çekeyim? Beni değiştirmek isteyecek biriyle neden ilişki yaşayayım? Beni değiştirmek isteyecek biriyle neden ilişki yaşayayım? Bir daha söylüyoruz, bir daha okuyoruz. Diyor ki Melek Mosso, şarkıcı Melek Mosso, okumuşum, kendi paramı kazanıyorum. Evet, müzik bölümünü bitirdi, müzik öğretmenliği bölümünü bitirdi. Bir üniversitenin yüksek bölümünü bitirdi. Kendi paramı kazanıyorum, güzelliğim ve özgüvenim yerinde. Neden birisinin derdini çekeyim? Beni değiştirmek isteyecek biriyle neden ilişki yaşayayım? Diyor. Haklı mı sizce, haksız mı Melek Mosso? Hı? Yani beni değiştirme. Bütün erkekler aynı mıdır ya? Bütün erkekler kadınları, beraber oldukları kadınları değiştirmek mi ister ki böyle söylüyor? Peşin peşin söylediği söz. Yani peki bu kadın Melek Mosso kocası istedi diye poposuna Brezilya kalçası estetiği yaptırmıştı. Evet. Yani yaptırmasaydı Brezilya kalçası estetiğini poposuna Melek Mosso niye yaptırdı o zaman? Madem yani erkeklerin sözü dinlenmez. Erkek yap deyince yapmak istemiyor madem. Türk erkekleri baskıcı mı sizce? Ya aile kurmak değil midir amaç? Aile kurmak önemli değil mi? Yani bir birliktelik, arkadaşlık başlar ve ciddiye dönüşür. Bakarsın, karşılıklı olarak birbirinden çok hoşlanırsın, güvenirsin ve aile kurmaya karar verirsin. Gerçi Melek Mosso 2025'te boşandı değil mi? Yeni boşandı. 2 yıllık bir evlilikten sonra Serkan Sadıç'la klibinde oynatmıştı Serkan Sadıç'ı. Model Serkan Sadıç ve oyuncu aynı zamanda. Klibinde oynatmıştı ve çocuğu çok beğendi. Birlikte oldular, aşık oldular. Sonra evlendiler. Ama kavgalar ve boşandılar. Yani yani e, ben katılmıyorum Melek Mosso'nun bu söylediklerine. Öyle olursa yani kimse birliktelik yaşayamaz ki. Melek Mosso'nun kafasından hareket ederse insanlar, hiç kimse partner bulamaz hayatta ve aile kuramaz. Herkes kendine göre yontuyor. Evet. Çağatay Ulusoy'la Aslan Malboro'yu görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah deyin. Maşallah deyin. Yani Çağatay Ulusoy beraberliklerini hep gizli yaşardı yahu. Bu kıza kadar hiç ortaya çıkmazdı. Hep gizlerdi sevgililerini. Yani bu kızı da yeni çıkmaya başlamışlardı. Gerçi yeni sayılmaz. 8-9 ay olmuştu da kamuoyu yeni öğrenmişti beraber olduklarını. Havalimanında terk etmişti, hatırlıyor musunuz? Yurt dışından geliyorlardı. Havalimanında muhabir Aslan Malbora'ya terminalde mikrofon uzatınca Çağatay da uzaktan görüyor. Duty Free Shop'ların oradan gazetecinin sevgilisine mikrofon uzattığını, röportaj yaptıklarını, pır oradan kayboluyor.
Muhabir diyor ki ya diyor Çağatay Ulusoy arkadaydı, oradaydı. Nerede yok oldu diyor. Aslan diyor gelir şimdi filan diyor ama kayboldu gitti. O zaman yalnız bırakmıştı havalimanında sevgilisini muhabire yakalamamak için. Fakat sonra Çağatay Ulusoy bu kızı çok sevdi ki herhalde birlikte görünmekten çekinmedi. Geçtiğimiz aylarda Aslan Balboro'nun bir tiyatro gösterisi vardı, hatırlıyor musunuz? Galasına gitti ve hediye de götürdü, bir şampanya da götürdü. Kuliste o şampanyayı patlattı Çağatay Ulusoy. Sonra doğum gününde güzel bir paylaşım yaptı Aslan Balboro'nun. Ki ondan evvelki sevgilisiyle 6-7 sene çıktı. Kızla tek kare fotoğrafı yok. Duygu'ydu değil mi? Tek kare fotoğrafı yok kızla. 7 sene çıktılar. Tek kare fotoğrafı yok yan yana. Kıza elinden tutup da insan içine çıkarmadı Çağatay Ulusoy ki sevmese 7 sene çıkar mı ya bir kızla? Kız da ondan evlilik bekliyordu. Evlilik teklifi bekliyordu. Çağatay Ulusoy şimdi Demet Özdemir'le çok güzel işleri bayağı tuttu tabii. Yani dizileri Eşref Rüya çok güzel gidiyor. Demet Özdemir'le birbirlerine çok yakıştırıyorlar Çağatay Ulusoy'u ama Çağatay çok aşık Aslıhan Malboro'ya. Demet Özdemir de en son sevgilisinden, o zengin çocuktan ayrıldı. Ayrıldı ki hiçbir şekilde hiçbir yerde tek satır çıkmıyor haklarında. Tek fotoğraf da paylaşmıyor. Demet dayanamaz. Demet'i iyi bilirim. Bir şekilde ima eder. Sevgilisiyle birlikte olduğunu, aşklarının devam ettiğini dayanamaz. İçi içine sığmaz. Bir şekilde bir yerden paylaşır sevdiğini. Yani Demet Özdemir yalnız olabilir ama Çağatay Ulusoy dolu. Aslan Balboro ile çok tutkulu. En son bugün sosyal medyada Bulgaristan'da bir grup arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyorlar. Bulgaristan vatandaşı oldu aynı zamanda Çağatay, biliyorsunuz değil mi? Aile kökleri oradan gelmiş. Çağatay Ulusoy müracaat ediyor Bulgaristan konsolosluğuna ve ispat ediyor seceresini, ailesinin, dedesinin Bulgaristan'dan geldiğini ve Bulgaristan vatandaşlığını da alıyor. Şimdi Bulgaristan'a tatile gitmişler ve sevgilisiyle de fotoğrafı her yerde Bulgaristan'da. Üf. Medcezir'deki Çağatay'la tabii ki şimdiki Çağatay çok farklı. Görünüş olarak diyorum. Medcezir'de baby face bir Çağatay Ulusoy vardı. Daha sonra adını Feriha koyduğunda da öyle. Sonra gittikçe olgunlaştı ve bu görüntüsüne de yansıdı değil mi arkadaşlar? Eski Çağatay'ı ben çok daha fazla beğeniyorum ama görüntü olarak. Kızlar da öyle diyor. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Eski Çağatay Ulusoy çok daha yakışıklıydı diyorlar. Medcezir Çağatay diyor. Bak Ümran Keleş. Lidya Afram diyor, Lidya. Paris'ten Lidya. Ay Yıldız bence de diyor Nur Hayat. Yani Çağatay kolay kolay evlenmez diyenler de var. Çağatay Ulusoy için kolay kolay evlenmez diyenler de var. Peki ne kadar böyle gidecek beraberlik diye soranlar da var. Yani bundan evvelki sevgilisi artık evlenelim yeter artık, ailem bana kızıyor. Bu ne kızım, 7 sene oldu diyor. Diye sonunda ayrılmıştı Çağatay Ulusoy'dan. Bakalım Aslan Malbora yani evliliğe ikna edebilecek mi Çağatay Ulusoy'u? Şu anda çevrelerindekiler bunların ilişkisi ciddi. Çağatay'ı bu kadar çok aşık ilk kez görüyoruz diyorlar yakın arkadaşları. Ay Yıldız da diyor ki bence de Kel Onur'la Hande evlenir. Öyle mi demek istedin Ay Yıldız? Kel Onur, Onur Güven atam ya, aman ya. Adama Kel Onur demeyin ya. Demeyin ya. Kel Onur diyor Ay Yıldız ya. Ay Yıldız ömür sürdün ya. Patricia.
Desde Arjantina. Hola Patricia, hola. Patricia Arjantin'den geldi. Ümran Keleş. Afra'yı görmek için diziyi dört gözle bekliyorum. Benim zaten tuttuğum dizi yok. Bazen sahipsizleri sev. Sito Ak taşacak bu denizi seyretmiyor musun? Destek Arjantin. Nuray diyor ki Aslan evlilik için baskı yapmıyorsa Çağatay o yüzden daha rahat olabilir. Ama yani kadınlar %90'ı artık adını koymayı ister ilişkilerin. 2 seneyi geçti onların. Bakmayın bir sene yazdıklarına sosyal medyada insanların. Gerçeği ben biliyorum. Onlar Kübra'da tanışır tanışmaz 10 yıllık sevgilisini terk etti. Aslan Malbora. Üniversite sıralarında tanıştığı, üniversite sıralarından aşk yaşadığı, o zamanlar aşk yaşadığı, aynı fakültede mühendis olarak mezun oldular. Gıda mühendisi zannedersem Aslan Malbora. Erkek arkadaşını Çağatay'la Kübra'da sete çıkınca, tanışınca birkaç ay sonra terk etti. O zamandan beri sevgililer. Gizli gizli yaşadılar. Sevgilisini Çağatay için terk edince Aslan Malbora ilk 9-10 ay Çağatay'la gizli gizli ilişkilerini yürüttüler. Ki hani Aslan Malbora kınanmasın, eleştirilmesin diye Çağatay'dan dolayı sevgilisini 10 yıllık aşkını terk etti demesin insanlar diye. 9-10 ay gizli gizli yaşadılar. O yüzden insanlar o 9-10 ayı bilmiyor. Zannediyorlar ki bir yıllık sevgili onlar. Hayır onlar 20 aylık, 21 aylık, 2 yıl deyin siz ona. 2 yıllık sevgililer. Yani arkadaşlar herkesten kaçar bizden kaçmaz. Peki benim özel üyelerim burada mı? Dilek neredesin? Dilek Şenyurt. Dilek Şenyurt. Dün ben izin yaptım. İlk kez aylar sonra kendime izin verdim ve yayın yapmadım, canlı yayın yapmadım. Bir yorgunluk oldu arkadaşlar. Yani öyle e, sabahlara kadar eğlenen filan bir insan da değilim ama bir kendimi yorgun hissettim ve dinlendim. Ama Dilek Şenyurt'u gördüm sosyal medyada aktifti Dilek. Şimdi burada yok. Herhalde sonra izleyecek Dilek Şenyurt. E, Caner Tuzcu burada, moderatörüm ve özel abonem. Samiye Yüksel burada mı? Değil. Özel abonem Samiye Yüksel. Nelly de Manzano gelmedi. Arjantin'den Patricia buradaydı. Nelly de Manzano Arjantin'den gelmedi. Arjantin'den çok bizim izleyenimiz, takip edenimiz var arkadaşlar. Şimdi bana soruyorlar ya Bilal Bey dünya üzerinde 74 ülkeden izleniyorum diyorsun. Nereden biliyorsun 74 ülke? Neden 73 değil de 74 filan diye soruyorlar. YouTube sana hangi ülkelerden izlendiğini videolarının liste olarak çıkarıyor zaten arkadaşlar. YouTube'da Stüdyo uygulamasında liste olarak hangi ülkeden kaç kişi seni seyrediyor? Hangi videonu hangi ülkeden kaç kişi seyretmiş? Ortalama 74. Bazen artıyor, bazen azalıyor. Ama ortalamaya alınca 74 ülke. Bu arada Arjantin'den de çok fazla sayıda izleyenimiz var. Biz burada sadece Nilde Manzano'yu ve Patricia'yı isim olarak görüyoruz. Bazen bir iki arkadaşı daha isim olarak görüyoruz ama çok fazla izleyenimiz var Arjantin'den. Patricia burada. Arjantinli Lav, Afra, Mert, Çağatay, Hande, Kerem. Arjantinlilerin sevdiği oyuncuların isimlerini sayıyor Patricia. Ee, Özlem'e niye anti misin dedin Ümran? Afra'nın çevresi kesinlikle Ramazan'ı istemiyor diyor Özlem Karayel. Yo anti misin deme. Özlem bir bilgiyi paylaşıyor. Öyle zannediyorum. Bir bilgiyi, bir duyduğu bir şeyi paylaşıyor. Eee, Özlem anlat bakalım daha detay var mı? Afra'nın çevresi Mert Ramazan Demir'i niye istemiyor? Benim bildiğim bazı şeyler var ama senin bildiklerin varsa yaz lütfen. Afra'nın çevresini niye istemiyor? Evet.
Arjantin'den geldi bak, Nelly Manzano geldi. Nelly Manzano desde Arjantina. Hola Nelly'da. Hola Nelly'da. Welcome Nelly'da. Nelly'da geldi. Ümran Özlem, Mert'in de çok umurunda ya onlar diyor Ümran Keleş. Birsen Ulu orası doğumlu olması gerekmiyor. Oradan geldiğini nüfusunun ispat ederse, köklerinin orada olduğunu, oradan geldiğini, Yunanistan'dan, Makedonya'dan, işte Arnavutluk'tan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan köklerinin oradan geldiğini ispat ederse nüfus kayıtlarıyla o hakkı kazanıyorlar. Ümran, peki arkadaşlar. Evet, Delfina Dimasio da geldi. Özel abonelerim, özel üyelerim. Dilerseniz sizler de özel abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şey, merhaba Nelida. Merhaba, nasılsın Nelida? Bugün dünden daha iyisin umarım. Bunun için yapmanız gereken şey arkadaşlar, sayfamda, YouTube'daki ana sayfamda açıklamalar kısmını okursanız orada nasıl özel üye olabileceğinizi anlatıyorum. Peki, Teoman ya, Teoman ya. Teoman'ı çok seviyorum. Siz seviyor musunuz şarkıcı Teoman'ı? Çok da başarılı buluyorum Teoman'ı. Ya Teoman'a diyorlar ki Teoman yaşlandı, artık daha da ağırlaştı, daha da olgunlaştı filan. Ben yaşlandı sözüne katılmıyorum. Teoman benden mesela çok daha genç. Ben kendim için de yaşlandı sözünü hiçbir zaman kabul etmem. Ki Teoman için niye edeyim? Teoman benden 12-13 yaş daha genç. Şunu söylemek istiyorum. İnsanlar kendisini genç hissediyorsa, insanlar kendisini nasıl hissediyorsa öyledir. Teoman da benim için öyle kendisini böyle biraz ağırbaşlı falan gibi gösteriyor ama hala ruhu genç insan Teoman. Yeni çağın çocuklarının şımarıklığına katlanamıyorum diyor. Anne babaların da onları şımartmasına katılamıyorum diyor Teoman. Yeni çağın çocukları, günümüz çocukları diyor. Ama tabii ki Teoman burada biraz haksızlık ediyor çocuklara. Kendi akranı, e, insanların çocukluğunu düşünerek bugünkü çocukları yorumlamaması gerekir hiçbir zaman. Yani bizim çocukluğumuzda her anlamda şartlar, dünya, doğa, şehirler çok farklıydı. Yani oyun oynamak için sokaklara çıkmak zorundaydık. Sokaklarda kendimize oyunlar icat etmek zorundaydık. İşte bir teneke kutuyu, bir taşı, iki taşı filan, yani oyun olarak malzeme yapmak zorundaydık. Çünkü teknoloji o zaman yoktu. Gerçek anlamda yoktu teknoloji. Bugün her şey teknolojiyle çocukların ayağına geliyor. Evin içinde uzandıkları yerden oyunlar oynayabiliyorlar. Dolayısıyla her şey değişti. Sadece oyun anlamında değil. Şöyle söylüyor Teoman, artık çocuklar her şeyin patronu gibi oldular. İnsanlar evlerini filan satıyorlar, büyük yükümlülüklere giriyorlar. Çocukların uyduruk ihtiyaçlarını karşılamak için ben buna uyuzum. Onlar prens ya da prenses değil, onlar çocuk. Lütfen herkes çocuklara çocuk gibi davransın diyor Teoman. Herhalde Teoman kendi çevresinden bir olay duydu. Kendi çevresinde bir ailenin çocukların isteği için olmayacak bir şey yaptığını duydu. Bu spesifik bir şey ama genellendiremezsin ki Teoman. Yani genele vuramazsın ki. Yani her ailenin çocuğu böyle bu kadar şımarık olamaz. Değil zaten. Değil zaten. Yani Teoman bunu böyle yapacağına bence çocukları anlamaya çalışsın. Yeni çağın çocuklarını anlamaya çalışsın ve anne babaları anlamaya çalışsın. Teoman nihayet evlenmişti biliyorsunuz bundan 8-9 sene evvel ve bir kızı oldu Ayşe, ama Ayşe ile görüşüp görüşmediğini zannetmiyorum. Görüşmediğini zannediyorum. Görüştüğünü bilmiyorum. Yan yana bir fotoğrafını var mı gören, yıllar önce
Yani çocuğuyla haşır neşir olan bir baba değil Teoman bildiğim kadarıyla. Aksi varsa Teoman cevaplandırabilir. Aksi dediğimin aksi eğer gerçekse Teoman'ın cevabını da burada konuşmaya hazırım. Ben Teoman'ın iyi bir baba olduğunu düşünmüyorum. İyi bir baba olsa Teoman çocukluğunda da yalnız zaten yaşamış herhalde. Annesi anneannesiyle, babası yok. Eee, Kötü bir çocukluk yaşamış ve fakir bir çocukluk yaşamış. Yokluk içinde bir çocukluk yaşamış Teoman. Bugünkü çocuklarla, bazı çocuklarla, günümüzdeki bazı çocuklarla ilgili düşünceleri de biraz kendi çocukluğuyla mukayese ettiği için herhalde. Tek odalı bir evde annesiyle ve anneannesiyle yaşamış uzun yıllar Teoman. Ama çok yetenekli bir insan. Boğaziçi'nde okumuş ve çok ünlü, çok sevdiğimiz o güzel şarkıları besteledi ve çok değerli bir sanatçı oldu. Çok aydın bir kişi. Kendisine sonsuz saygı ve sevgi duyuyoruz ama her sözüne katılacağız anlamına da gelmiyor. Peki arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Özcan Deniz'den Yurda'ya cevap. Özcan Deniz'den Yurda'ya cevap. Özcan Deniz. Ya Özcan Deniz kız kardeşi kız kardeşi Yurda biliyorsunuz Özcan Deniz'in annesi kanser oldu ve kız kardeşi Yurda Aydın'da, Aydın ilinde, Aydın şehrinde yaşıyor. Annesini de oraya aldı. Orada ona ayrı bir ev tuttu. Ve tedavisi annesi Özcan Deniz'in ve Yurda'nın anneleri Kadriye Hanım'ın tedavisi de bu Aydın'da devlet hastanesinde oluyor. Ben de Kadriye Hanım'la telefonda konuşmuştum, anlatmıştım sizlere. Bana anlattıklarını, bana söylediklerini de bir video olarak yayınladım. İsteyenler o videoyu izleyebilirler. Canlı yayınlar sırasında o video. Ve Kadriye Hanım ne yazık ki 4. safhada kanser, lenflerinden kanser göğüslere inmiş, yayılmış ve sıkıntılı günler geçiriyor. Tedavisi devam ediyor. Yurda geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştı. Özcan Deniz'le kavgalı olan Yurda ve Özcan Deniz'i eleştirmişti. Yurda Hanım Özcan Deniz'le ağabeyi arasındaki polemikte ağabeyi Ercan Deniz arasındaki geçimsizlik konusunda Ercan Deniz'i tutuyor ve Özcan Deniz'in kendilerine destek olmadığını, yardım etmediğini, annesine, Ercan Deniz'e haksızlık yaptığını söylüyor. Ama parayı kazanan yıllarca çalışıp Özcan Deniz ve onun menajerliğini yapan abi Ercan Deniz de Özcan'ın iddialarına göre paranın büyük bir kısmını üzerine geçirdi ve dilediği gibi kullandı ve Özcan Deniz'i borca soktu. Dolayısıyla mahkemelik oldular. Kavga oradan çıkmıştı. Şimdi Yurda ve Özcan Deniz karısıyla Samar Datkar'la paylaşımlar yapıyor. Samar Datkar videolar çekiyor. YouTube'da kanal kurdu. Lüks sofralar kuruyor ve orada kocasıyla en son röportaj yaptı. O lüks sofrada kocasıyla Özcan Deniz'le röportaj yaptı. Orada Özcan Deniz şarkılar söyledi. O videoda izleyebilirsiniz sosyal YouTube'da. Yurda da bunu eleştirdi. Annem dedi kanser. Sen orada karınla lüks sofralarda gösteriş yapıyorsun adeta. Seninle gurur duyuyorum canım abim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki maalesef kilometre ile değil karakterle ölçülebiliyor. Var ol abi diye bir paylaşım yaptı. Ve yani burada Özcan Deniz'i ağır şekilde
eleştirdi arkadaşlar. Özcan Deniz de cevap verdi. Özcan Deniz de cevap verdi. Sonunda dayanamadı Özcan Deniz. Samar Datkar'a karısına hitaben şu sözleri yazdı. Seni karaladılar, aşağıladılar, küçük düşürmeye çalıştılar, hakaret ettiler, olmadığın kişi olarak seni göstermeye çalıştılar ve bunu yaparken kendileri aşağılandı, kendilerini rezil edip şahsiyetsizliklerini açığa çıkardılar. Ailesi için söylüyor bunları Özcan. Karısını istemeyen ailesi için söylüyor. Şimdi aslında nasıl bir kalbe, karaktere ve ruha sahip olduğunu gösterdiğim bir program yaparak sana yapıştırılmaya çalışılan her sıfatı zarifliğinle ve edebinle boşa düşürdün. Seni neden bu kadar sevdiğimi gördü insanlar ve bunu 40 kişiye ekmek kapısı açarak bir iş yaparak gösterdin. Geçen gün demiştim ki arkadaşlar son yayın gününde Samar Datkar'ın bu mutfakta yemek yapıp sonra o sofrada misafir ağırlayarak, misafirlerle sohbet ederek yaptığı bu programla ilgili çok profesyonelce hazırlanmış bir program. Işık harika, görüntüler harika, montaj çok güzel, çekimler çok güzel, her şey dört dörtlük. Tabii ki dedim Özcan Deniz, kocası sinemacı, kocası oyuncu, yönetmen, onun eli değiyor tabii ki demiştim programa. Onun sayesinde bir ekip kurmuş Özcan Deniz diye konuşmuştuk. Teknik mükemmel demiştim. 40 kişi diyor, 40 kişi çalışıyor diyor. Düşünün karısına bir program yaptırıyor ve 40 kişiye iş vermiş Özcan Deniz. Yahu şu programı ben tek başıma yapıyorum. Bir de yardımcım var İzmir'de Tuğçe. Yani şu programı 2 kişi yapıyoruz. Bazı hazırlıkları Tuğçe yapıyor, bana iletiyor. Şu yayını 40 kişiye ne gerek var ya? 40 kişiye ne gerek var? Yani 40 yani 2 kişi olmaz da 4 kişi olur. En fazla 5 kişi olur ya. Alt tarafı YouTube'da bir şey yapıyorsunuz ya. Yani 3 kişi olur yeter. 40 kişi ya. 40 kişi. Abartının da bu kadarı ya. Özcan Deniz o 40'ın 35'ini çıkar kardeşim. Yani çok param varsa o 35 kişinin maaşını fakir fukaraya dağıt her ay ya. Hakikaten öyle yani. Orada 40 kişiye, orada bak ben 5 kişinin yaptığı bir iş görüyorum en fazla. Tekrar söyleyeyim. Bir yönetmen, bir kamera, bir ışık 3, bir editör 4. Bir de montajı yapan bir arkadaş 5 kişi. Başka ne gerekiyor ya Özcan Deniz? Başka ne gerekiyor? Başka insan gerekmez ki, hepimiz televizyoncuyuz. Yani bu kadar da abartmaya gerek yok ya. 40 kişi ya. 40 kişi ya. Yani şimdi sana daha fazla saldıracaklar yazmış Özcan Deniz. Namussuzlar namus dersi verecek. Ahlaksızlar ahlak dersi verecek. Sahtekarlar gerçek alın teri ve emeğine saldıracaklar. Asla kulak asma ve işine dört elle sarıl. Annem bütün bu sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedavi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Bana öyle demedi Özcan. Özcan seni çok severim biliyorsun. Seni çok severim. Kadriye Hanım bana dedi ki bana 20 bin lira aylık veriyordu Özcan Deniz. Onu da kesti dedi. Bana ayda 20 bin lira gönderiyordu. Onu da kesti dedi. En son görüşmemizde işte bir hafta oldu olmadı. En son telefon görüşmemizde Özcan. Yani burada ya annen doğruyu söylemedi, unuttu herhalde hastalığı nedeniyle ya da sen unuttun herhalde, bazı şeyleri karıştırıyorsun. Annem bütün bu sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Ama şovlarını aparat olarak kullanıyorlar annemi. Daha önce kullandıkları gibi kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu. Ve annem bana dedi ki İstanbul'da Ercan'la Acıbadem Hastanesi'ne gittik. İlk kanser teşhisi konduğu zaman geçen Eylül'de Acıbadem'de konmuş. Ondan sonra 70 bin lira her bir gidişimiz. 70 bin lira yok oğlum demiş. Bir daha özele gitmeyelim. Ben demiş Aydın'a giderim. Aydın'da devlet hastanesinde tedavi olurum demiş Kadriye Hanım. Yani Ercan'ın da parası yok diyor. Borç içinde diyor. Her şey hacizli diyor.
bankaya 19 milyon lira olan diyor anlaşamadıkları için Özcan'la aralarında kavga olduğu için 19 milyon lira olan banka borcu 76 milyona çıktı diyor Kadriye Hanım. Yani dolayısıyla paralarının olmadığından söz ediyor. Özcan Deniz'in söyledikleri devam ediyor. Soframızdan kalkan o şükürsüzlerden sonra bereketimizin nasıl arttığını görmek hiçbirine iyi gelmeyecek. Dimdik dur ve işini yap diyor karısına, Samar Datkar'a. Özcan Deniz, seninle gurur duyuyorum ve bu akıl tutulması süreçte yanımda durduğun için sana teşekkür ediyorum. Bu sofra çok haini ve şükürsüzü 40 yıl doyurdu. Şimdi tertemiz ve berekette gerçek dostları ağırlıyor. Şimdi tertemiz ve bereketle gerçek dostları ağırlıyor. Allah bereketimizi artırsın. Amin. Bu sofra çok haini ve şükürsüzü 40 yıl doyurdu. Burada kardeşlerini, ailesini kastediyor herhalde. Onlarla geçinemediği kardeşler. Kardeşlerinden bir tanesiyle geçiniyor. Bir kız kardeşiyle. Diğerleriyle arasının açık olduğunu biliyorum. En son durum o 1-2 de olmuş olabilir arasının düzeldiği. Ama Ercan'la kesin küs, Yurda'yla kesin küs ve annesiyle kesin küs. Bunu çok iyi biliyoruz. Ya bu böyle olmasın ya. Bu böyle olmasın ya. Yani barışsınlar ya. Kadriye Hanım barışsın. Kadriye Hanım'la Özcan Deniz barışsın annesiyle arkadaşlar ya. Yani yazık günah ya. Kadıncağıza da çok üzülüyorum. Hakikaten Özcan'ın da durumuna çok üzülüyorum. Yani bir evlat annesiyle bakın burada kendisini tutamıyor. Diyor ki ben anneme bakıyorum diyor. Anneme para yardımı yapıyorum diyor. Annesi yapmadığını söylese de benim paramı kesti. 20 bin lira veriyordu bana. Onu kesti dese de vermiyor para filan dese de bana söyledi bir hafta kadar önce Kadriye Hanım telefonda. Annem bütün bu sözlerimin dışındadır. Yani buradan anlıyoruz ki Özcan Deniz her ne kadar annesine cenazene gelmem, sen de benim cenazeme senden önce ölürsem gelme filan dediyse de paylaşımlarında o 40 paylaşımı var ya Özcan Deniz annesini yine anne tabii sevilmez mi ya arkadaşlar dostlar annem bütün bu sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedavi yapmaları için misliyle ödeme yaptım. Şimdi burada Özcan Deniz bu misliyle ödeme yaptıysan ve bundan Kadriye Hanım'ın haberi yoksa yine bir tatsızlık var, bir sorun var demektir. Ve de yapacağım diyor. Bakın ona en iyi tedavi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Peki madem böyle bir ödeme yaptın niye devlet hastanesine devam ediyor? Devlet hastaneleri çok şükür Allah eksikliklerini göstermesin. Elbette e, e, devlet hastanelerimiz de aralarında bazı çürük elmalar her kurumda olabilir. Olsa da devlet hastanelerimiz genelde her şeyi efendim Şebnem her şeyi, her türlü kanserle ilgili her türlü şeyi karşılıyorlar. Kanserle ilgili her türlü masrafı karşılıyorlar diyor Şebnem. Evet, devlet hastanelerimiz gerçi hele Kadriye Hanım, Özcan Deniz'in annesi. Zaten Kadriye Hanım bana dedi ki doktorlar çok iyi bakıyorlar bana dedi. İlaçlarımı da her şeyimi karşılıyorlar dedi. Fakat misliyle ödeme yaptım. Devlet hastaneleri para almıyor, parasız. Misliyle ödeme yaptım. Ne oldu bu para? Ve de yapacağım diyor. Gerek yok Özcan Deniz hastaneye para vermeye. Annenin ihtiyaçları varsa annenle bu para meselesini annene ver yani. Bilmiyorum tabii siz bilirsiniz ama şovlarını aparat olarak kullanıyorlar diyor annemi diyor. Daha önce kullandıkları gibi kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Allah'ın yardımıyla, Allah'ın izniyle inşallah kurtulur. Çünkü her yeri tuzak dolu. Özcan Deniz, anneni kurtarmak istiyorsan, anneni kurtulmasını istiyorsan güzel kardeşim. Efendim Şebnem? Sevgi göster, sevgi. Sevgi göster diyor Şebnem eşim. Atla kardeşim Aydın'a git. Annenin yanına git. Hatta habersiz git sürpriz yap. Yaptır kocaman bir çiçek. Git al karnını da yanına. Samar Datkar'ı da al, Samar Hanım'ı da al yanına. Git elini öpün annenin. İkiniz birden elini öpün. Annenin en çok gücüne giden ne biliyor musun Özcan Deniz? Bana defalarca söyledi telefonda. Defalarca söyledi. Samar Datkar'dan, karımdan özür dileyeceksin demişsin sen annene.
ve daha sonra da özür dilemedin demişsin. Özür dilemedin. Yani onunla irtibatını kesmenin sebebi olarak annenin eşinden özür dilememesini göstermişsin annene. Bunu bana defalarca söyledi o 15 dakikalık telefon görüşmemizde. Bunu kafasına takmış kadın. Yapma. Yapma. Koskoca Annedir. kadın. Efendim? Koskoca kadın. Koskoca Kaç yaş kadın. küçük ondan, büyük ondan. Kaç yaş büyük Kaç senden? yaş? 5 tane kardeşi doğurmuş. Yani yapma. Yapma. Eziyet bu işte. Bak bundan dolayı kadıncağız bu çekişmelerden dolayı hasta oldu. Doktor öyle söylemiş zaten. Al eşinin yanına güzel kardeşim. Sen haklısın. Sen haklı olabilirsin Özcan. Sen haklı olabilirsin kardeşim. Sen haklısın derken yani sen haklı olabilirsin. Ama annendir. Anlatabiliyor muyum? Git elini öp. Samar'ı da al yanına. Hanımını da al. O da çok mantıklı bir kadın. Görüyorum, izliyorum videolarını. Al Samar Hanım'ı da yanına. Beraber gidin. Annenin elini öpün. Helallik dileyin annenizden. Annenin duasını al güzel kardeşim. Para pul değil. Git sevgi göster. Kadının iyileşmesini, kanseri yenmesini istiyorsan, kadının bana telefonda, annenin bana telefonda anlattıklarını bir bilsen, o 15 dakikalık telefon konuşmasında senin yaptıklarını, Samar Hanım'ın kendisini işte istemediğini, senin istemediğini, devamlı bunları tekrarlıyor. Ya yeter dedim. Kendine kötülük yapıyorsun Kadriye Hanım. Bunları böyle konuşarak yenemezsin bu hastalığı. Sen dedim telefonu kapatacağız şimdi beyninin içine devamlı bunları geçireceksin. Demek ki gün boyu sen bunları düşünüyorsun. Allah şifa versin. Kadıncağız çok haklı. Allah şifa versin kadıncağız. Haklı kadıncağız. Haklı diyor ya. Şebnem. Yerden göğe kadar Ya haklı tamam ya. Özcan'ın Bir da haklı evlat olduğu şeyler annesine var. karşı sensin dememeli bir evlat. Annesine sensin dememeli de Özcan'ın da haklı olduğu taraflar var. Mesela şu var. Ben ekrandaydım o zaman konuşuyorduk. Ercan Deniz telefona bağlanmıştı ve bize gelen bilgi Kadriye Hanım'ın Özcan Deniz'e uzaklaştırma kararı çıkarttığı, karakola başvurdu. Sonra mahkeme kararıyla öz evladına uzaklaştırma kararı çıkarttı. Bunu da yaptıran Ercan Deniz. Ercan da bağlanabilir yayına. Şimdi Özcan Deniz burada haksız mı? Bir anne oğluna uzaklaştırma kararı çıkartır mı? Diğer evladının sözüne inanıp da güvenip de diğer evladının sözüyle hareket edip de. Şimdi Özcan'ın da ama olmuş artık. Olmuş geçmiş gitmiş. Onları silmeleri gerekiyor. Bütün bunları unutmaları gerekiyor. Başka türlü o kadıncağız iyileşmez. Özcan git anne. Annen gelip senden mi özür dileyecek? İstanbul'a kanserli kadın gelecek. Samar'dan mı özür dileyecek? Özcan bunu mu bekliyorsun? Git kardeşim yanına. Sonra çok üzülürsün bak. Benden sana bir arkadaş tavsiyesi. Peki arkadaşlar. Bak diyor ki Meral ölüsüne mi gideceksin? Pişman olursun. Anne bulunmaz. Pişman olursun. Özcan Deniz. Özcan Deniz yani ölüsüne de gitmeyecek. Öyle söylemişti Özcan Deniz. Ne cenazeme ne ölüne ne diline gelmeyeceğim demişti. Özcan onların hepsini sil kardeşim. Unut hepsini. Git annenin yanına. Git olmaz. Ve Samar Datkar da görümcesi Yurda Güller'in paylaşımına karşılık verdi. Samar Datkar da cevap verdi. Samar Datkar da cevabında diyor ki arkadaşlar bu videolar haftalar önce çekildi. Yani o yılbaşı gecesi gibi gösterilen video Özcan Deniz şarkılar da söylüyor. Yemek sofrası, ziyafet, saz heyeti falan olan Özcan Deniz'le röportaj da yapıyor. Samar soru soruyor ve Özcan şarkılar. Bu videolar haftalar önce çekildi. 1,5 yıldır YouTube çekimlerim devam ediyor. Bu benim iş programım. İran gündeminden dolayı erteliyorduk. Bayağı bir stok yaptık diyor. Haftalar önce çektik diyor. Yeni değil ne olursa olsun Samar. Tepki alacağından korkuyor. Böyle açıklama Evet. yapmış. Tepki alacağından korkuyor. Onun için böyle açıklama yapmış diyor eşim Şebnem. Samar ne olursa olsun. Hiçbir şey değişmez. Haftalar önce de çekmiş olsan hiçbir şey değişmez. Yani kadın kanser olduktan sonra çekmedik mi demek istiyorsun? Kadın zaten Eylül'den beri kanser. Bunu biliyorsunuz siz Eylül'den beri kanser olduğunu. İnsan
Annesinin ne zaman kanser olduğunu hemen kulağına gelir Özcan Deniz'in, gelmez mi? Yani ben bunu böyle tartışmak, yok bundan dolayı haksızsın falan demek istemiyorum. Samar, yanlış anlama. Yani sen de tabii kendini savunma ihtiyacı duymuşsun. Tepki çekmemek için, Şebnem'in dediği gibi. Bu önemli değil. Önemli bir şey değil bu ayrıca. Barış'ın, Samar sen çok akıllı bir kadınsın. Çok zeki bir kadınsın. Yanındaki benim eski arkadaşım Özcan'dan daha zekisin. Sus aramızda, sus. Al götür kocanı. Annesine götür. Al götür. Al götür kocanı. Aydın'a götür. Elini öpün. Evet. Sevgili Özcan. Ya Demet Akalın'ı Demet Akalın'ı gördünüz mü? Dinlediniz mi Demet Akalın'ı? Sevgili Demet. Diyor ki Demet Akalın mikrofonlara, muhabirlere, Ebo bir telefon açtı diyor, yazın diyor. Ebo dediği İbrahim Tilaver. Ebo kısa adıyla tanınıyor. Okan'a bir telefon açtı diyor, yazın diyor. Ablayı yarın listeden indireceğiz dedi. 1 numaradan indireceğiz abi. Abla dediği de Demet Akalın. Ebo da Blok 3'ün kankası. Aynı zamanda müzik yapımcısı filan. Blok 3'le yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor Ebo'nun. Belki de Blok 3'ün gizli yapımcısı. Ortaklığı filan da olabilir. Ablayı yarın listeden indireceğiz dedi. O günlerde de Demet Akalın Sefo ile yaptığı şarkıyla 1 numarada. Of, kasıp kavuruyor ortalığı. Hatırlayın, Temmuz, Ağustos, yerinde dur. 6 hafta, 7 hafta birinciydik. İndireceğiz dedi. İndik. İndik o gün diyor. İndireceğiz dedi. Telefon açtı Okan'a. Ablayı yarın indireceğiz diye. İndik o gün diyor. Özgüven güzel bir şey ama nasıl bilebiliyorsun yeni çıkaracağın şarkının bu kadar sevileceğini diyor. Nasıl bilebiliyorsun diyor. Bunda Blok 3 tamam güzel şarkılar yapıyor ama nasıl bilebiliyorsun? Bunda başka bir iş olabilir diyor. Başka bir şey olabilir diyor. Hani bu şarkılar birincilikler, ikincilikler falan ayarlanıyor ya. Ayarlanıyor deniliyor ya arkadaşlar. Yani burada bir dümen var demek istiyor. İndireceğiz ablayı dedi ve indirdi diyor. Tamam yani Blok 3'ün şarkılarını ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Beni takip edenler bilirler. Hangi şarkısıydı devamlı dinlediğim? Yerinde dur. Yok o şey Demet Akalın. Neydi o? Kusura bakma. Ya, kusura bakma. Kusura bakmayı devamlı mesela kısa süre öncesine kadar dinliyordum arabada. E, Ya ama burada Demet haksız mı şüphelenmekte? Bir de diyor ki Level C5 ile niye bu kadar uğraşıyorsunuz? Instagram sayfaları. Yok babalar onu seyrederken öyle oluyormuş. Yok şişkoymuş. Hani babalar Level 5'i televizyonda görünce O Ses Türkiye yılbaşı programında donmuş kalmış ya ekrana bakıyorlar filan. Niye bu kadar çok uğraşıyorsunuz diyor Instagram sayfalarında filan. Level C5 yok şiş koymuş. Ahmet Özan'ı çıkarsınlar o zaman diyor. Millet onu seyretseydi o zaman diyor. Bence giderli şarkıların babasını yapıyor. O devir geçti. Yüzyıl değişti. Şarkılar değişti. Sadece bu müziği yapıyor ve talep görüyor diye. Yiyorsa siz de yapın öyle şarkılar. Hadi doldurun orayı. Benim yemiyor vallahi orayı doldurmaya diyor. Burada benim o kötü lafı söylüyor. Benim işte Kim demiş bunu birader? Demet Akalın demiş. Ha. Demet Akalın demiş ve Demet Akalın da Level C5 ile bir şarkı yapıyorlar beraber. Level C5 Demet Akalın için bir şarkı besteliyor şu anda bir çalışma içinde. Beraber düet yapacaklar, söyleyecekler. Mutlaka güzeldir o çocuk, çok başarılı. Evet, yakında yapacaklar, çıkacak. Sefo ile yine yapıyor. 23 Nisan'da çıkacak. 23 Nisan Demet Akalın'ın doğum günü. Oo çok güzel. Sefo ile yeni bir şarkı daha yapıyorlar. Sefo çalışıyor, yapıyor. İkisiyle beraber çok tabii müthiş faydalı oldu 2 senede. Sefo zaten şeyin bestenin sahibi, sözün sahibi, prodüksiyon onun, şirket onun. Onun şirketinden çıktı o şarkı. Yerinde dur. Müthiş bir para kazandı Sefo.
Demet Akalın'a da verecekmiş para. Demet diyor ki hala gelecek benim param falan diye de takılıyordu ona. Peki dostlar, evet başlıktaki konularımız Çağatay evleniyor mu? Onu konuştuk arkadaş. Mert artık e, Mert'in Mert artık bir şey paylaş. Mert'in başına bir şey mi geldi diye bana soruyorlar arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in başına bir şey mi geldi Bilal Bey? Hiç bu kadar ayrı kalmamıştı, hiç bu kadar uzun kalmamıştı diye. Zannetmiyorum. Allah korusun Mert Ramazan Demir'in başına bir şey gelmedi ama zannetmiyorum geldiğini. Öyle bir şey olsa zaten Allah korusun kötü haber hemen duyulur. Hiç öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Mert Ramazan Demir son derece sağlıklı. Mert Ramazan Demir ne yaptığını biliyor. Mert Ramazan Demir sadece antilerin kendisine sürekli olarak saldırmasından, kendisiyle uğraşmalarından, kendisi hakkında dönen dedikodulardan, dolaplardan bıktı, usandı. Bana gelen bilgi o şekilde. O yüzden Mert Ramazan Demir işi olduğu zaman ortaya çıkmak istediğini duydum ve işi olana kadar ortada kendisinin paylaşacağı, anlatacağı, göstereceği bir iş olana kadar Mert Ramazan Demir böyle geri planda durmak istediğini, kalmak istediğini duydum arkadaşlar. Mert artık bir şey paylaş, çok özledik diye yazıyorsunuz Mert Ramazan Demir için ama Mert'in içinden hiçbir şey paylaşmak gelmiyor. Çünkü bir şey paylaştığı zaman onun başka yönlere çekildiğini ve kendisiyle ilgili kötü yorumlar yapıldığını, kendisiyle ilgili işte menajerinden kız arkadaşına, Afra'ya kadar yani daha önceki yaşadığı olaylara kadar her şeyin tekrar tekrar ortaya döküldüğünü ve bu yüzden de hiç ortada gözükmek istemediğini. Benim kulağıma gelen bilgiler bu şekilde. Afra Saraçoğlu ise bütün şirinliğiyle her zaman paylaşmak istediği bir şey olduğu zaman işte görüyorsunuz karlar üzerindeki o dans videosu, sonra arkadaşının evinde onun fotoğraflarını çekerken onun yatak odasındaki o videonun yayınlanmış olması. Afra Saraçoğlu'nun ise daha başka tercihi var. O paylaşmaktan yana, hayranlarıyla buluşmaktan yana Afra Saraçoğlu ve dizisiyle de zaten şunun şurasında 8 gün kaldı değil mi? Yarın bir hafta kalmış olacak. Ve haftaya Salı günü ekranlarda olacak Abi dizisi. Bu salı değil, bir dahaki salı ekranlarda olacak ve inşallah da kendisini ilgiyle, beğeniyle izleyecek herkes. Mert iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Mert bu taktiğiyle Kabuğuna çekildi değil mi? kabuğuna çekildi Mert. Yani Kabuğuna çekildi. bir başka deyişle kabuğuna çekildi. Kabuğuna çekildi. Kendisini geride tutuyor. Yine dilediği gibi yaşıyor ama insanların bilmesini istemiyor. Sosyal medyası var orada. Instagram sayfası var orada ama hiçbir şekilde bir şey kullanmıyor. Dünya olayları, Türkiye'deki olaylarla ilgili, sanat dünyasındaki olaylarla ilgili de hiçbir yorum yapmıyor, yapmak istemiyor. Hiçbir şeyle de ilgilenmiyor. Kendisinin yaptıklarını da paylaşmıyor. Gittiği yer falan oraları da paylaşmıyor. Tabii bunu da tekrar söyleyeyim. Kendisiyle ilgili antilerin bugüne kadar yaptıkları. Zaten Mert Ramazan Demir sosyal medyayı o kadar ahım şahım kullanan bir insan değil. Kullansaydı o 5 milyon takipçisi var bugün. O şimdiye kadar 15 milyon olmuştu. Bak Afra Saraçoğlu kullanıyor, 10 milyonu geçti takipçi sayısı. İkisi de yani aşağı yukarı aynı seviyedeydi. Belki hayatının bir dönüm noktasını yaşıyor. Hayatın Yepyeni bir Mert olarak ortaya çıkabilir. Şebnem'in fikri hayatının bir dönüm noktasını yaşıyor. Yepyeni bir Mert olarak ortaya çıkabilir diyor ama iyi de yapıyor diyor. Dilek Şenyurt hoş geldi. Dilek hoş geldi. Çünkü ben de yorumları okuyorum. Halen daha antiler peş peşe yorumlar. Evet yani Dilek Şenyurt özel abonem iyi de yapıyor diyor. Şebnem sen katılıyor musun iyi yaptığına Mert'in? Tabii canım %100. Fakat arkadaşlar Dilek Şenyurt sen de dinle. Hata en başta aslında diyor. Hoş bulduk Şebnem Hanım'a selamlar diyor. Dilek Frankfurt'tan. Sen de selam. Dilek Şebnem'in de çok selamı var sana. Özel abonem Dilek Şenyurt. Yani
Fakat e, Mert Ramazan Demir'in milyonlarca hayranı var ve hayranları ya bir günaydın demeyi ne bileyim ben bir iyi yıllar demesini bekliyor. Yani bir şey değişti, sene değişti. 2025 bitti, 2026'ya girdik. Bir iyi yıllar demedi ya, mutlu yıllar demedi mesela, anlatabiliyor muyum? Tamam günaydın demesin, her sabah günaydın diyecek hali yok da bir mutlu yıllar desin takipçilerine. Yani arada bir kafasını çıkarsın, nasılsınız, ben iyiyim, beni merak etmeyin desin. Ama antilerden çok çektiği için bunları da düşünmüyor herhalde, artık hiç düşünmüyor. Beraberken diyor Dilek Şenyurt, birlikte duracaklardı Afra ile, o zaman kimseye karşı geri durmazdı. Bu sefer de of neler yazılıyorlardı, neler yazıyorlardı beraberken birlikte durdukları zaman. Dilek Şenyurt biliyorsun. Demesi gerekir çünkü gerçeği konuşmak gerekirse halka karşı bir ahde vefadır diyor. Demesi gerekir diyor. Ümran Keleş de ben istemiyorum demesin diyor. Ben beklemiyorum diyor. Yani bence de demesi gerekir ya. Çok magazinsel haberi oldu diyor Sıla Deveci. Yani Dilek Şenyurt'a katılıyorum burada. Ee, bir ahde vefa, yani bir merhaba desin ya. Tınlamasın diyor. Ne yazarlarsa yazsınlar diyor Dilek Şenyurt. Yani ben gerçi takip ettiğim, izlediğim, he, bugün bir şey daha var, onu da söyleyecektim arkadaşlar. Takip ettiğim, izlediğim bir şey derken bir şey daha var, bir şey daha var, bir şey daha var. Şimdi Survivor izliyor musunuz? Survivor, işte değişik insanlar görmek Survivor'da beni mutlu etti. Hep aynı sene, hep aynı sene bıktık yani, o hep aynı katılan insanlardır. 10 senedir şampiyon olmuş eskileri tekrar sevgili Acun'un ekrana getirmesi hakikaten hepimizi yormuştu. Zaten o yüzden çok düşmüştü reytingler geçtiğimiz sene. Ama çok akıllı bir şey yaptı. Yeni yarışmacılarla Acun yeniledi. Şöhretler yeni, yani gönüllüler yeni. Hep yeni tipler, yeni ekranda Survivor'da görmediğimiz insanlar. Bu çok güzel oldu. Herkesin favorisi var, herkesin beğendikleri var. Bu Adana'dan katılan çocuk çok deli dolu. Neydi ismi Adana'dan katılan çocuğun? Ramazan. Ramazan değil mi Şebnem? Ramazan. Ramazan, ben Adanalıyım, Adanalı köylüyüm ben diyor. Turabi'nin bir başka versiyonu. Turabi'nin bir başka versiyon diyor Şebnem. Herkesin favorisi Ramazan olabilir ama benim favorim Nobre. Bence Nobre, Kazanmalı. benim fikrim Nobre kazanacak. Kazanmalı değil, kazanacak. Ha, Kazanacak. kesin. Ama Ramazan da tabii atışları da çok güzel Ramazan'ın. Niye Nobre kazanacak? İlerleyen zamanda anlatırım. Şimdi aceleye gerek yok. Ve Survivor dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlandığı şu son yılbaşından bu yana olan günlerde birinci oluyor reytinglerde, televizyonda. Fakat bakın kaçla birinci oluyor. Total en son cumartesi günkü reyting 4.99. Çok düşük yani, 4.99'da birinci oluyor. AB 3.64 iyice düşmüş. Yine birinci oldu. ABC 4.44 yine birinci oldu. Fakat diziler, Uzak Şehir mesela 10 rating, 15 rating falan yapıyor. Taşacak Bu Deniz 15-16 rating yapıyor değil mi? Çağatay Ulusoy'un dizisi Eşref Rüya 8 rating, 9 rating yapıyor. Yani Teşkilat keza öyle 7-8 rating yapıyor. Yani diziler yeni bölümleri yayınlanmaya başladığı zaman Survivor üçüncülüğe, dördüncülüğe düşer sıralamada, reytinglerde birinci olamaz. Ha, iyi mi? Nasıl? İyi değil. Ne iyi Ha, mi? kötü de değil. Survivor mı? Survivor. Yani Ha, orta şekerli. orta şekerli, tabii öyle mükemmel değil. Mükemmel değil. Yani o Turabi'nin ilk geldiği yıllardaki gibi filan değil. O reytingler yok. Pascal Numan'ın olduğu zamanki filan gibi. O reytingler ama yine de izleniyor. E, ve şey de var. Now TV'de de arkadaşlar İlker Ayrık'ın sunduğu Çifte Milyon diye bir yarışma var. İlker Ayrık'ın eski formatına çok yakın. Eşler birlikte yarışıyor.
doğru cevap verip 2 milyon liraya ulaşmaya çalıştıkları heyecan ve gerilimin dorukta olduğu bir yarışma. Fakat reytinglerde o kadar iyi değil. Totalde 3.24, AB'de 2.38, ABC'de 2.99. İşte 6. oluyor, 8. oluyor filan. Şimdi bu akşam Beyazıt Öztürk başlıyor. Beyaz'da Joker başlıyor arkadaşlar saat 20'de pazar akşamı bu akşam. Ben onu dört gözle bekliyorum. Hem Beyaz yakın arkadaşım olduğu için hem de Beyaz'ın tarzı çok hoşuma gittiği için pek çok ekran sever gibi televizyonculuğu, Beyaz'ın şov gücü çok takdir ettiğim için o yarışmayı izleyeceğim elbette. 3 milyon lira ödüllü, heyecan ve eğlencenin iç içe olduğu, bol kahkahalı olacağını tanıtımından gördüğümüz bir yarışma. Bakalım Beyaz ne kadar reyting yapacak? Benim görüşüm arkadaşlar ilk hafta 8 reytingle 10 reyting arasında 8 ile 10 reyting arasında reyting toplar karşısında. Bugün Survivor var mı arkadaşlar? Var. Survivor olmasına rağmen Beyaz bu akşam reytingleri teşkilat da bu akşam tekrar galiba değil mi? Tekrar. Teşkilatta tekrar. Dizilerin tekrarı veriliyor ya. Evet. Beyaz bu akşam reytingleri toplar diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki Dilek Şarp 2026'da artık bir şeyler bekliyor herkes. Ağırla Mert Ramazan Demir'den. Peki arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Lütfen beğen yapın ve abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa da çok mutlu olurum. Beğen yaparsanız da mutlu olurum. Özel abone olmak isteyen dostlar da yönlendirmeleri takip edebilirler. Katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip edebilirler. Sizleri seviyorum. Yarın akşam sürpriz bir konukla birlikte olabiliriz. Belli değil henüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.